Şimdi ben her iki ön parçayı da aynı seviyeye getirdim. Şimdi arkadaşlar şuradan şu etek ucundaki haroşadan sonra şöyle çizgilerimiz çıktı. Onlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Böyle diş haroşamı yaptım. Santim olarak da vereyim. ...56 santim olana kadar bu şekilde ördüm. Tabii bunun boyunun uzunluğunu daha da uzun yapabilirsiniz. Daha da kısa yapabilirsiniz. Yani bu tamamen hani istediğiniz boya bağlı. Hatta şurada bir de eninin santimini vereyim. Şu saç örgünün uç kısmından tutuyorum. 32,5-33 santim civarında. En kısmı da. Şimdi her ikisini de aynı yöne getirdim. Şimdi burada bir 6 ilmek azaltma yapacağız. Şimdi şu parçayı bir kaldırayım. Tam 22. Diş haroşa yani ters yüzde düz örerek geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Aynı zamanda burma yapacağımız yerdeyiz. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Hiç şurada aparat kullanmadan ben hemen bir burma yapayım. Evet, burmamı yaptım. Şimdi kesmeye başlayacağız. 1, 2 ilmek ördüm. Şimdi yandaki 2 ilmeği, şu ilmeğimi şöyle düzeltiyorum. 1 ilmek kesiyorum. Sadece 1 ilmek kestim. Yani hemen saç örgünün dibinden değil, 1-2 tane ilmek ördükten sonra 3 ve 4. ilmeği kestim. Şimdi düz örgü olarak devam ediyorum. Düz örgü olarak devam edip arka tarafını ters örgü olarak geliyorum. Şimdi ön yüzdeyken kesmeyi yaptık. Arka taraftan baştaki 3 ilmeğimiz yine haroşa olarak devam ediyor. Ters örgü olarak geldik. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bu sırada kesme yapmayacağız. Yani sadece 6 ilmek keseceğimiz için böyle her sıra kesmiyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi düz olarak örüyoruz. Arka yönde de yine düz öreceğiz ki ön tarafa bir diş haroşamız çıksın. Tekrar sıra başına gelelim. Şimdi ön yüze geldik. Bakın yine bir diş haroşamız çıktı. Ve burma sırasındayız. Yine şurada bir burma yapalım. Yani ben şöyle aparat kullanmadan hemen bir burma yapacağım ama siz ilmek kaçırmaktan korkarsanız aparatınızı kullanın.
Şimdi önce burmamızı yapıyoruz. ...12 ilmek saç örgü kısmını ördük. Şimdi buradan 2 ilmek öreceğiz. 3 ve 4. ilmeği keseceğiz. İkinci kesmemizi yapmış olacağız. 1 2 ilmek ördüm. Yandaki 2 ilmeği keseceğim ama şuradaki ilmeğimi şöyle bir düzeltiyorum. İkisini birlikte alarak kestim. Ve devam ediyorum. Şimdi ikinci kesmeyi yaptık. Aynı bunun gibi 4 tane daha yapacağız. Yani toplamda 6 tane kesmemiz olacak. Dediğim gibi her sıra değil, böyle 4 sırada bir oluyor kesmemiz. Yani şu her bir diş sıra haroşamız çıktığı zaman bir üst sırada kesmemizi yapacağız. Şimdi 2 tane oldu. Bunun gibi 4 tane daha yapalım. 6 tane kesmeyi tamamlayalım. Şimdi şurada kesmeye başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kesmeyi de yaptım. Ve geri gelirken de ters örgü olarak örerek geldim. Bu arada örgümüzün tersini de göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın aralarda 3 sıra böyle ters diş sıramız var. Şimdi bu omuzları arkaya ördükten sonra birlikte beraber ekleyerek yapacağız. Ama şuradaki saç örgü kısmını arka enseye doğru biraz uzatacağız. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane bu saç örgü kısmının ilmeği var. 2 tane de buradan bu 2 ilmeği enseye dikebilmek için de 2 ilmek buradan örüyorum. Toplamda 14 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 ilmeğimiz omuz için kaldı. Şimdi artık bu tarafa gitmiyoruz. Sadece buradaki 14 ilmeği öreceğiz. Tekrar ön yüze geldik. Şimdi burma yapma sırasındayız. Şu kenardaki 2 ilmeğimiz enseye dikileceği için o sabit kalıyor. Şimdi şuradaki 8 ilmeği çıkardım. 4 tanesini yine ortadakini alta getirdim. Diğer 4 taneyi ilmeğimi aldım. İki ilmeği de örüyorum. Ve geri dönüyorum.
Şimdi bu burma yaptıktan sonra birinci sıramız ters olarak örülüyor. İkinci, üçüncü sırayı yapıp tekrar ön sıraya geldiğimizde bir kere daha burma yapacağız. Şimdi tekrar düz gidip ters gelelim. Bir burma daha yapalım. Tekrar ön yüze geldim. Yine bu sefer şu baştaki 4 ilmeği burma yapacağız. Tekrar geri geliyorum. Tersini örelim arkadaşlar. Bir sırada düz öreceğiz. Tersini ördüm, düzünü ördüm. Şimdi tekrar bir ters daha öreceğiz. Ön yüze geldiğimizde bir burma daha yapacağız. Şimdi o ön yüze geldik. Son burmamızı da yapalım. Ve arka yüzdeyiz. Ters olarak örelim. Evet, ön yüze geldik. Bunu burada bırakıyoruz arkadaşlar. Diğer önümüzde şişte ben aynı şişe de geçirebilirsiniz ama şöyle farklı geçirdim ki uzantıyı görebilmeniz için. Ense kısmı için şu kadar uzattık. Diğer parçadan da gelecek. Şimdi ben size burada bir de kesmeler bittikten sonraki santimini vereyim. Yani hırkamızın boyu 69 santim oldu. Şimdi bir parçamız bitti. Bunu böyle bekletiyoruz. Diğer parçayı yapacağız. Şimdi bu parçamız da şu 22. diş haroşamız, yani arka yönden düz örerek ön yüze bir diş haroşamız çıktı. Şimdi burada da kesmemizi yaparken saç örgü 12 ilmekten hariç şu 2 ilmek, yani 4 ilmek kaldığı zaman şuradaki 2 ilmeği keseceğiz. Arkadaşlar şişlerin farklı farklı görünebilir ama ikisi de 7 numara. Şimdi saç örgü kısmımızdan önceki 4 ilmeğe kadar bütün ilmekleri örüyoruz.
Şimdi burada 4 ilmeğimiz kaldığı zaman bu yönün kesmesinde şu 2 ilmeği şöyle ördüğümüz yönde alarak kesiyoruz ve birinci kesmemizi yapmış olduk. 2 ilmeği örüyoruz ve buradaki burma kısmındayız. Yine burada hemen burmamızı yapıyoruz. Ve birinci kesme işlemini bir ilmeği yok ettik. Diğer taraf gibi 6 tane de bu tarafta ilmek azaltacağız. Yani her düz kısma geldiğimiz zaman birer tane keserek yani bundan hariç 5 tane daha yapacağız. Toplamda da bu yönde 6 tane ilmeğimiz kesilmiş olacak. Ve diğer önünü yaptığımız gibi şuradaki 14 ilmeği bir miktar uzatacağız. Bu parçamız da bitmiş olacak. Şimdi ben her iki ön parçayı da hazırladım. Şu ön yüzde çıkan haroşalarımız toplamda yani şu sırayla 27 tane böyle ön yüze haroşamız çıktı. Şimdi iki yakayı ördükten sonra iki ipimiz de şişimizin ucunda. Şimdi birbirine ekleyeceğiz ama şuradaki ilmeği çıkartıyorum. Şöyle sıramız çoğalmasın diye. Şu yönden takıyorum bütün ilmeklerimi. Bakın ipimiz burada. Şişin yönünü değiştirdim ki şöyle birbirine eklerken şu şekilde eklerken şişlerin yönü aynı yönü olsun diye. Şimdi iki şişin yönünü aynı getirdim. Sadece buradaki 14 ilmeği birbirine ekleyeceğiz. İkisini bir aldım. Yanındaki iki ilmeği birlikte alıyorum. Yani bir bu şişten bir karşılığındaki şişteki ilmeği alıyorum. Şu bir arkadakinden geçiriyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte aldım. Arkadaki ilmekten geçirdim. Bu yaka arka orta tam arka orta kısmı oluyor arkadaşlar. Yani bunu bitirip birbirine dikebilirsiniz. Veya böyle son sırada eklemesini yapabilirsiniz. Son bir ilmeğimiz kaldı. Şuradaki ilmeği de şöyle bir kere içinden geçiriyorum.
İpimi de biraz şöyle paylı kesiyorum arkadaşlar, yani. Bakın arka tarafı böyle. Şimdi bir de önüne bakalım. Şimdi biraz şişlerde olduğu için bakın bu şekilde. Şurası arka enseye gelecek olan kısım. Şimdi ön parçalarımız bitti. Arkayı örüp bu şişte bekleyen ilmeklerimizi de arkaya ekleyeceğiz. Arka parçayı 70 ilmek başladım. Yine böyle 12 diş haroşamız çıkana kadar bant kısmını, alttaki bant kısmını ördüm. Daha sonra hem başında hem sonunda yine 3'er ilmek haroşalarımız devam ediyor. Arada da bir sıra düz yaptım, tek ters yaptım, düz yaptım. Dördüncü sırayı yine düz yaparak böyle ön yüzde yine çizgilerin çıkmasını sağladım. Yani böyle birer diş haroşamız var. Yine bunlardan 27 tane olana kadar yaptım. Yani şuradaki sıramız 27 tane. Şimdi arka parçamız bu şekilde. Bunu böyle tutuyoruz. Diğer ön parçalarımız şişte bekliyordu. Bak, sadece şuradaki bu taraftaki parçada biliyorsunuz kesmemizi yapıp saç örgüsüne geçmiştik. Buraya geri gelip sadece 14 ilmeği örmüştük. Burada bir sıramız eksikti. Hemen buraya bir ip bağladım. Sadece bir sıra ters örerek şurada da şöyle görüntüde 2 sıra düzümüz çıktı. Bakın şurası ense ortaya gelecek kısım. Şimdi şişlerimizin yönleri bu şekilde. Şimdi böyle bunu ters çeviriyoruz. Bakın. Şuradan eklemeye başlayacağımız için her iki şişimizin yönünü de çevireceğiz. Yani şişten çıkarıp tekrar takarak şişlerin uç kısımları bu yöne bakacak. Şimdi örmeden bütün ilmeklerimi şöyle topladım. Daha sonra şuradaki parçadaki ilmekleri de alıyorum. Örmeden şişe geçiriyorum arkadaşlar. Yani örünce, çünkü şuradaki sıra sayılarımız çok fazla oluyor. Bütün ilmekleri şöyle tek şişe topladım. Şimdi arka parçayı şöyle tutuyorum. Ön parçayı da çeviriyorum. Yani iki ön yüzler ikisi birbirine bakacak şekilde. Bakın burası örgümüzün ters tarafı. Arka parçanın da ters tarafı burası. Şurada da tam ipim bitmişti. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 ilmek. Bir ön parçada 27 ilmek bir diğer parçada var. Arkada da 27 ilmekleri birbirine ekleyeceğiz. Arada 16 ilmeği keseceğiz. Ve kalan 27 ilmeği de buradaki parçaya ekleyeceğiz. Kaç tane şöyle beraber yapalım. Yine
yine diğer aradaki parça eklediğimiz gibi ikisini bir alıyorum. Şöyle ikisini bir alıyorum. Arkadaki ilmekten geçiriyorum. Buradaki 27 ilmeği şöyle karşılıklı birbirine ekliyoruz. Evet. Bir parçadaki 27 tane olan ilmeğimizi ekledik. Şu kısım. Önden daha sonra göstereyim arkadaşlar. İnanın ki çok fazla şiş olunca böyle ekran karşısında yapmak biraz zor oluyor. Şimdi bu arkada ensede 16 ilmeğimizi keseceğiz. 70 ilmeğimiz vardı. 27 tanesini ekledik. Arada 16 ilmek keseceğiz. Burada 27 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hemen takıyorum. İkisini birlikte alarak kesmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek kestim. Şu anda 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 ilmeğimiz kaldı. Diğer ön parçada da 27 ilmeğimiz vardı. Şimdi de bu tarafı ekleyeceğiz birbirine. İkisini bir aldım. İlmekten geçiriyorum. Evet, buradaki eklemelerimizi bu omuzun eklemesini de tamamladık. Şöyle şuradaki ipiyle şuraya bir düğüm atayım. Şimdi beraberce bakalım arkadaşlar. Buradaki omzun eklemesi bu şekilde arka ensede şöyle bir boşluk bıraktık. Şurada yaptığımız fazladan saç örgüsünü buraya dikeceğiz. Diğer omzu da göstereyim. Bu şekilde. Şimdi şu arayı da dikelim. Şimdi şu ense kısmımızda 16 ilmek vardı. 2, 4, 6, 8. Şurası tam orta noktamız. Şimdi buradaki ipin biriyle şu tarafı, diğeriyle de bu tarafı dikeceğiz arkadaşlar.
Şimdi şuradan bir ilmek alıyorum. Bakın karşıda şöyle düz ilmeklerimiz var. 2, 4, 6, 8. Tam orta noktadan başlıyorum. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde şuranın altında ilmek var arkadaşlar. Onu alıyorum. Şimdi şurada bir ilmeğimiz boş. Onu ipimiz biraz uzun kalmış. Şöyle çeviriyorum. Bir ilmeğimiz kaldı. Onu da dikelim. Evet, dikişimiz tamamlanmış oldu. Şuraya da bir düğüm atalım. Ön tarafımız da bu şekilde. Şimdi aynı şekilde bu tarafı da o arayı da dikeceğiz. Ense dikişimiz de tamamlanmış olacak. Evet, ben ense dikişini de tamamladım. Bakın şu şekilde. Şimdi hırkamızın şu önde ilk başladığımız iplik var. Yani ilmek attığımız iplik. Bunu da şöyle şuraya saklayalım. Çünkü önde bir tek burada ipliğimiz var. Bakın şöyle tutuyorum. Yani tam ilk yaptığımız saç örgüsü olduğu için havaya kalkıyor arkadaşlar. Onu engellemek için de hem şuraya tutturmuş oluyoruz. Ve bu ipimizi de şöyle arkaya doğru saklayalım. Şimdi kol yapımına geçeceğiz. Bakın arkadaşlar, hırkamız bu şekilde. Tam ekrana ön izlemede tam boyunu göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ön kısmında saç örgülerimiz var.
Dediğim gibi bu yan tarafı dileyen arkadaşlar sadece haroşa olarak da yapabilirler. Kol içinde 40 ilmek attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diş haroşa çıkana kadar ördüm. Yine de şöyle bir santim vereyim arkadaşlar. 13,5 santim oldu. Şimdi ben bu kolu şöyle katlayarak kullanacağım ama eğer hiç katlamadan kullanacaksanız mesela yine aynı bedenlerdeki gibi 12 haroşa yapıp devam edebilirsiniz. 40 ilmeğimiz var. Aralarda böyle 6 ilmek artıracağız. Kolu 46 ilmek yapıp dümdüz öreceğiz. Yani tekrar başka bir artırmamız olmayacak. Bir, iki, üç, dört, 5 tane örüyorum. 6. ilmeğin şöyle dibinden bir ilmek alıyorum. Bir tane artırmamızı yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. 6. ilmeğin dibindeki ilmeği şöyle şunu alıyorum. Takıyorum ve düz örgü olarak örüyorum. İkinci artırmamızı yaptık. Tekrar 5 ilmek örüyoruz. Altıncı ilmeğin şöyle hemen şuradaki çıkıntısını alıyorum. Üçüncü artırmamızı yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki ilmeği alıyorum. Şöyle bakın çevirerek takıyorum. Bu 4. artırmamız. Beş ilmek ördüm. Tekrar bir tane daha artırma yapıyorum. 5. artırmamızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir tane daha yapıyorum. Bu da 6. artırmamız. Ve sonundaki kalan ilmekleri örüyorum. Şimdi burası ön yüzümüzde, arka yüzümüzde 3 ilmeğimiz yine haroşa olarak devam edecek. İpi kendime doğru çevirdim. Sıranın sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ters örüyoruz. Toplamda 46 ilmeğimiz oldu. Şimdi bu ikinci sıramız ters olarak ördük. Sondaki 3 ilmeğimiz düz. Tekrar ön yüze geldik. 3. sıradayız. Bu sıra bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka bölüm de aynı şekilde oldu arkadaşlar. Yine de bir göstermek istedim böyle. Şimdi 3. sırayı düz olarak örüyoruz.
Şimdi dördüncü sıraya geldik ve örgümüzün arka tarafındayız. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri böyle düz örgü yaparak devam ediyoruz. Örgümüz böyle bu 4 sırayı tekrar ederek devam edecek. Bakın şimdi ön tarafa bir diş haroşamız çıktı. Tekrar ön yüzde düz, arka tarafta ikinci sıra ters, üçüncü sıra düz, dördüncü sıra gelirken arka tarafta yine düz öreceğiz. Kenarlarda böyle üçer ilmeğim haroşa olarak devam edecek. Bu içi 3 ilmek arkada da önde de hep düz örülecek. Kolu da bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben kolunu ördüm. Şimdi ben katlamalı yapacağım için kolu şöyle bir açık haliyle santim vereyim. ...47-48 santim kadar ördüm. Ama katlamadan şu payını örmek istemiyorsanız, yani direkt kolu örecekseniz, bir de öyle santim vereyim. 40 santim civarında öreceksiniz. Yani şöyle, isteyen böyle katlamalı kullanabilir. İsteyen daha az yapıp şu bant kısmını açık şekilde kullanabilir. Hatta şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane böyle çizgi çıkacak şekilde yaptım. Kolu şimdi dümdüz kesiyoruz. Örerek kesiyorum. İstediğiniz gibi kesebilirsiniz. Bu kolu keserken çok fazla sıkı sıkı kesmeyin. Çünkü burası tam dikilecek noktamız. Şöyle göstereyim. Şurası oldukça esnemesi lazım. Yani şu alttaki pay kadar buranın da esnemesi lazım. Böyle biraz gevşek olarak kesmeyi tamamlayalım. Şimdi şurası tam omuz dikişimiz. Buradan itibaren şöyle arkadaşlar, santim vereyim. 20 santim kol yeri ayarlayacağız. Her iki taraftan da. Ben şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. haroşa çizgisi 20 santime denk geldi. Kolu da şöyle tam ortalıyoruz. Orta noktası şuraya gelecek ve bu kısımda buraya dikilecek. Şimdi örgümün arka kısmını çevirdim. Şöyle kolun yine orta noktasını buluyorum. Ters yüzler birbirine bakıyor. Şu tam orta noktayı omuza eklediğimiz nokta var. Oraya şöyle bir sabitliyorum ki buraya kadar bir tarafı, öbür tarafı da diğer tarafa dikeceğiz. Şimdi ben ipimi koparmamıştım kolu kestikten sonra. Tam burada ben tığlı dikiş yapacağım ama dileyen iğneyle de yapabilir. Şu işaret koyduğumuz yeri çıkartıyorum. Önce şuraya bir sabitliyorum. Bu arada tığ numaram da 5 numara. Yani kalınca bir tığla
ekleyebilirsiniz veya dediğim gibi iğne ile şöyle birbirine tutarak dikebilirsiniz. Şimdi şöyle karşılıklı gelecek şekilde şuradaki 2 ilmeği alıyorum. Karşıdan bir ilmek alıyorum. Böyle çok sıkmadan tığ dikişi normal iğne de gibi değil. Biraz rahat bir şekilde dikmek gerekiyor. Şu ortaya kadar geldik. Şimdi yarıya kadar diktik. Diğer yarıyı da dikelim. Şu kalan kısmımızı da dikelim, şöyle işaret koyduğumuz yere kadar denk gelecektir zaten. Orayı da bitirelim. Ben şöyle kolu omuza birleştirdim. Şöyle bir göstereyim. Şimdi önce kolun dikişini yapalım. Şu başlarken ben mutlaka dikmek için şöyle bir pay bırakıyorum. O ipimi açıyorum. Şimdi kolumuzu şu şekilde karşılıklı, bakın zaten şuradaki haroşalar da birbirine denk gelecektir. Şimdi ipimiz şöyle bağlı. Hemen karşı tarafındaki ilk ilmeğe giriyorum. Burayı tekrar şöyle bir sabitliyorum. Şimdi bakın şu kenarlarda haroşanın şöyle ilmekleri var. Karşılıklı. İlk haroşanın ilmeğini aldım. Karşı tarafındakini alıyorum. Tekrar bir üst sıradaki ilmeği aldım. Ve tam karşılığındakini.
Bu haroşaları şöyle karşılıklı gelecek şekilde tüm kolunu kol altına kadar dikelim. Şöyle kol dikişini tamamladıktan sonra şu yanı dikeceğiz. Ben şimdi yanı dikerken şöyle, parçamız çok büyük ama şöyle bir yerleştireyim. Şimdi bu yan parçayı birbirine eklerken ben şöyle şu kısmını dikmeyeceğim. Şöyle yırtmaç şeklinde bırakacağım ama diliyorsanız ilk baştan da başlayabilirsiniz. Öncelikle şöyle ipimizi bir şuraya sabitleyelim. Şimdi hemen en son şu 12. diş haroşamız var. Onun şu kenar ilmeğine giriyorum. Ve karşı taraftaki aynı sıranın şu kenar ilmeğine de giriyorum. Ve burayı şöyle bir kere daha sabitliyorum. Daha sonra yine karşılıklı gelecek şekilde yan dikişlerini de tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, ben şu yan dikişini de tamamladım. Hırkamız bitmiş oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.